Yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Evet, operatör doktor Şeyma Aras, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda Çapatı Fakültesinden benim sınıf arkadaşım oluyor. Evet, öyleymiş. Uzun yıllardır görüşmüyorduk, program sayesinde görüşmüş olduk. 21 yıldır Ben ilk de en defa çok ona sevindim. görüyorum arkadaşımı. Kaç yıl sonra? 21. Of. Evet, 21. Ya sürekli böyle programda yani ben önce kendi yaşımdan bahsediyordum. Şimdi artık Nihat Hoca'nın yaşını hesaplamaya falan çalışır hale geldik. 79'da tahtaya bir şeyler yazıyormuş. İşte 21 yıl önce görüşmüş en son sınıf arkadaşlarıyla falan diye. Basit, 21 yıl önce mezun olduk ve 24-25 yaşlarında mezun olduk. Üst üste koyuyorsun, 45-46 çıkıyor işte. Evet. Süper. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Son zamanların en çok sorulan sorularından farkındalık yaratmak için mi, yoksa son zamanlarda arttı mı? Bunu bilmiyorum ama konumuz vajinismus. Vajinismus nedir? Kimlerde görülür? Çözümü nedir? Bir sürü deli sorular var aklımızda. Aslında Vajinismus nedirle başlayalım. Aslında vajinismus çok fazla miktarda, yani çok sık görülen, özellikle cinsel terapistlere en sık başvuru nedenlerinden bir tanesi kadınlar için. Yaklaşık kadınların %2'sinde görülüyor. Ama evet, son zamanlarda farkındalık biraz daha arttı. Daha kolay ulaşılabilir oldu cinsel terapistler. Biz kadın doğumcuların ilgisi daha çok arttı vajinismusa yönelik. Çünkü bizim polikliniklerimize başvurduklarında kadınlar bu şikayetle, genelde tabii polikliniğin de yoğunluğu içinde çok fazla onlara yardımcı olamıyorduk. Ama işte şimdi birazcık daha rahat çalışma koşulları, işte özellikle muayenehane hekimlerinin bunlara birazcık daha ilgi göstermesi ve bu konu hakkında eğitimlerin de artmasıyla bizim de farkındalığımız arttı ve hastaların da bize ulaşması çok daha kolaylaştı. Peki mesela tam olarak vajinismusun tarifini istesek sizden nasıl anlatırsınız? Vajinismus tam sağlıklı bir cinsel birleşmenin olamaması. Bunun sebebi de kadında aşırı derecede bir kasılma. Bu kasılma istemsiz bir kasılma, bilerek isteyerek yaptığı değil. Aşırı bir panik hali, korku hali ve bununla beraber eşini itmeye kadar giden, bacaklarını açamamaya kadar giden bir süreç aslında. Vajinismus hastalarının çoğu hani geçer, işte ilk gece korkusudur, acele etmeyelim, işte zamana bırakalım diye bir öteleme hastalığı aslında. Bunu 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, yani bana danışanlardan bir tanesi 11 yıl. 11 yıl. 11 yıldır hani bir cinsel birleşmeyi gerçekleştiremeyen çiftler dahi olabiliyor. Hiç doktora gitmemişler mi bunun için? Bu süre içinde hani çok küçük danışmanlıklar almışlar ama devamını getirmemişler. Yani vajinismusta her iki çiftin her ikisinin de kararlı olması ve terapiye beraber gitmeleri çok çok önemli. Yani eşinin, kocasının, karısını hadi sen bir kadın doğumcuya bir görün, sende problem var demesi olayı çözmüyor. Olmuyor. Evet, Olmuyor. mutlaka. Çünkü bu bir eş hastalığı, beraber yaşadıkları bir süreç. Onun için mutlaka terapi sürecinde her ikisinin de aktif terapiye katılımı çok çok önemli. Eşinin desteği, psikolojik desteği çok çok önemli. Anlayışlı olması çok çok önemli kadına karşı. Ve biz zaten danışanlarımızda bize genelde önce kadınlar gelir bu sorunlarıyla ilgili. Biz hani gerekli ön bilgilendirmeyi yaptıktan sonra mutlaka eşleriyle beraber tekrar çağırırız. Peki hep şey midir, psikolojik kökenli midir Çoğu vajinismus? Yani psikolojik. organik kökenli Çoğu vajinismus psikolojik. var mı? Yani çok nadir. Çok nadir. Yani çok yaygın, bizim endometriozis dediğimiz o çikolata kistlerinin batın içine çok yaygın olmasına bağlı işte ciddi yapışıklıklar nedeniyle olabiliyor ama bu dediğim gibi çok çok nadir, daha çok psikolojik kökenli. Anladım. Böyle mesela peki şöyle bir şey sorayım. Siz söylediğiniz için de aklıma geldi. Böyle hani ilk birleşmeyi hep böyle, çünkü ilk birleşmeden bahsediyoruz ya. Daha sonra yaşanan bir travmadan kaynaklı bir şekilde de Tabii sekonder vajinismus da var. Yani ciddi hani mesela özellikle travmatik bir jinekolojik muayene. İşte. Ya da yani hani ya da eş değişikliği. Çünkü dedim ya, bu bir eş hastalığı. Yani farklı bir eşle bunu yaşamayabilir kadın. Ama hani o eşin de yaşamış olabilir. Sekonderde olabiliyor. Biraz karşı tarafın yaklaşımıyla da çok ilgisi Evet. olan bir şey o zaman sonuçta. Evet. Peki siz tedavi olarak ne yapabiliyorsunuz? Biz cinsel terapi öneriyoruz danışanlarımıza. Dediğim Beraber gibi, mi yoksa? beraber. Karı koca beraber geliyorlar. İşte genelde bir daha çok vajinismusta şöyle bir algı var. Hani benim cinsel organım çok sert, çok dar ve girişi mümkün değil. Yani böyle bir algı var. Kafalarındaki cinsel organ algısı bu.
Biz bu algıyı değiştirmeye çalışıyoruz. Yani onlara vücutlarını tanıtıyoruz öncelikle. İşte özel maketlerimiz var. Önce maketler üstünde. Cinsel organlarını tanıtıyoruz. Kendi kafalarındaki cinsel organ ile vücutlarındaki gerçek anatomik cinsel organı değiştiriyoruz. Peki bu algının sebebi nedir? Yani bu cinsel küçükken ona yanlış öğretilen mitler değil mi? Cinsel Aslında mitler. evet. Yani bizim vajinismusun temelinde kesinlikle doğru bildiğimiz yanlışlar var. İşte hani kızık zarı mesela çok kanar, yırtılır, parçalanacaksın, işte hastanelik bile olabilirsin. Canın yanacak, Çok canın yanacak. Ondan sonra işte kitlenme korkusu mesela. İlk gecede kitlenip seni öyle karı koca seni acile götürecekler. Yani bunlar o kadar yaygın ki kadınlar arasında ve maalesef o hani hep çay kahve muhabbetleri olur ya hanımların evde. Evet. Bu muhabbetler çok fazla döndüğü için ve o muhabbetler sırasında orada küçük kız çocukları da çok dolaştığı için bunlar hep bilinçaltımıza ekilen kötü bir takım Travmatik tohumlar. bilgiler. Evet. Peki mesela böyle normal bir şeyden bahsettiniz siz, işte eşitilir, işte ya da ne bileyim bacak açılmaz, sıkılır, vücut diye söylediniz. Kasılır, evet. Mesela peki kuruluk da aynı şekilde vajinismus olarak adlandırılabilir mi yoksa? Zaten vajinismusta kuruluk çok temel bir sorundur. Çünkü cinselliği bilinçaltı istemez zaten. Kadın reddeder cinselliği. Dolayısıyla hani cinselliği reddettiği için de zaten vajinal kuruluk da beraberinde gelir. Birleşme anındaki sıkıntılar, yani öncesi değil sadece sonrası için de geçerli, yani sonuçta böyle bir teşhis yapılabiliyor manasında soruyorum. Evet. Yani vajinal kuruluk o boyunca devam edebilir. Yani süreç boyunca devam edebilir. Ama tabii tedavi sırasında bizim ilk öğrettiğimiz şey yani cinselliğin, normal cinselliğin ne olduğu, nasıl yaşanması gerektiği. Bütün hem anatomik olarak hem de fizyolojik olarak bunu tek tek anlatıyoruz danışanlarımıza. İnsanların yaklaşımları nasıl peki? Yani daha çok erkeklerin tabii ki yaklaşımı nasıl diye merak ediyorum ben. Hani dediniz ya 15 yıl boyunca öyle bir şey söylediniz. 13 Evet. ya da 15 yıl bu sıkıntıyla yaşayan insanlar olmuş. Evet. Sonuçta hani erkekte biraz böyle kendisinde de biraz Tabii. görevin düştüğünü İşte bu kabul çift edebiliyor mu hastalığı Türkiye'de zaten. özellikle? Yani mesela benim danışanlarımdan bir tanesinde erkeğin kan görme korkusu vardı. Kan görünce bayılıyormuş. Şimdi ona öğretilen de hani ilk gecede çok kanaması olacak eşinin. Ve hani kanaması olunca da bayılır şimdi. Yani bir erkeğin cinsel ilişkisi sırasında bayılabileceğini düşünebiliyor musunuz? Şimdi tabii ne oluyor? Bu sefer karısına vajinismus yapıyor. Yani bir türlü o birleşme anına götüremiyor dolayısıyla. Ama biz işte mesela hani ilk bilgilendirmede hani bunun kanamak zorunda olmadığını anlatınca hani yeterli bir hazırlık dönemi olursa rahatladı, çift rahatladı ve biz 2-3 seansta bu işi bitirdik. 4 yıllık evlilerde mesela bu çiftim. Peki Şeyma Hocam şey soracağım. Yalnızca psikolojik danışmanlık mı yoksa reçete yazıp ilaç takviyesi de yapıyor musunuz? İlaç takviyesi yapmıyoruz. Yalnızca psikolojik. Psikolojik Tamamen danışmanlık konuşuyorsunuz, konuşarak Evet, hallediyorsunuz. Evet. Ve hani biz jinekologlar biraz daha şanslıyız aslında vajinismus tedavisi sırasında. Çünkü biz hastaya dokunabilme özgürlüğümüz de var. Biz hastaya dokunabildiğimiz için ve bizim hani muayenehanemizde o şartlarda olduğu için hastalarımıza da kendilerine dokundurtuyoruz. Gerekli parmak egzersizlerini beraber yapabiliyoruz. Bu da süreci çok daha hızlandırıyor. Doğru, mantıklı. Evet, vajinismusla ilgili benim kafamdaki bütün sorular hemen hemen cevaplandı. Dilerim Ekstra. izleyicilerimiz de yardımcı olabilmişizdir diyelim en Evet, azından. bir şey daha ekleyebilir buyurun. miyim? Aslında vajinismus %100 tedavisi olan bir sorun. Sadece hani bunu kabullenip doğru merkezlere gitmeleri çok önemli çiftleri. Bir de hani vajinismus olmamak için ne yapabilirimin sorusu, yani cevabı da mutlaka danışan, özellikle yeni evlenecek olan çiftler bir cinsel terapiste evlilik öncesi danışmaya mutlaka gitsinler. Böyle endişesi veya da Böyle bir korkusu endişesi varsa, korkusu varsa özellikle. Çünkü dediğim gibi kız çocuklarına hani hep empoze ettiğimiz şey kızlık zarı çok değerli ve korunması gereken bir şey. Şimdi bir anda hani o kıza hadi gel ilişkiye gir demek olmuyor. Onun için mutlaka onun bir ön hazırlığının yapılması lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Operatör doktor Şeyma Aras hocamdan vajinismusla ilgili bütün bilgilerimizi aldık. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, sırada ne var? İzliyoruz.